Herkese merhaba arkadaşlar. Bitcoin ve altcoin'lerle ilgili güncel yorum ve analiz yaptığım kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda Japonya'nın önemli kentlerinden biri olan Shibuya'nın önemli bir altcoin ile yaptığı anlaşmayı sizlere aktaracağım. Ve bu altcoin ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli bir perspektiften fiyat analizi yapacağım. Dilerseniz içeriğime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen tuşuna dokunmayı unutmayın lütfen. Japonya'nın en büyük ve en yoğun nüfuslu şehirlerinden biri olan Shibuya yönetimi Astar Network ile bir anlaşma imzaladı. Bu Shibuya kenti Japonya'nın Silikon Vadisi olarak nitelendiriliyor. Bu bakımdan da genç girişimcilerin ve modanın çeşitli kademelerinden genç insanların yoğun bir şekilde yaşadığı bir şehir olarak nitelendiriliyor Japonya'da. Bu ortaklıkla birlikte de Astar, Shibuya kentinin Web3 girişimlerini geliştirmesine ve büyütmesine yardımcı olacak. Yani Japonlar bu Astar Coin'e güvenmişler ve Web3 girişimleri içinde kendilerine yardımcı olmalarını istemişler. Bu Astar Coin için de önemli bir anlaşma niteliğinde düşünülmelidir. Şu anda Astar Coin analizine geçelim. Kısa, orta ve uzun vadeli bir analiz yapacağım Astar Coin ile ilgili. İlk olarak haftalık grafikteyim. Haftalıkta baktığımız zaman Astar Coin all time high seviyesi burada 2022 Nisan ayında en yüksek gördüğü fiyat 33.80, 33 cent 80, 33.80 cent. Bu seviyeden itibaren zaten birçok altcoin gibi büyük bir düşüş trendine girdi ve bir ayı piyasası yaşadı. Burada geçtiğimiz Ocak ayından itibaren ise bu 20 haftalık hareketli ortalamayı yukarıya kırarak güzel bir yükseliş trendi gerçekleştirdi. Bunun neticesinde de hemen hemen 12 cent seviyelerine kadar bir fiyatlanma gördük. Ancak bu seviyeden itibaren de son geçtiğimiz 2 haftadır da önemli bir düzeltme gerçekleştiriyor Astar Network. Burada önemli bir seviyemiz olan 9 haftalık hareketli ortalama ve 50 haftalık hareketli ortalamamızın kaybedildiği görünüyor. Bu seviyelerde 6 cent seviyesinde. Şu anda da 6 centin altında, 6 cent civarında fiyatlanıyor. 6.6 centti bu 50 haftalık hareketli ortalamamız. Aşağıdaki önemli destek seviyelerimiz ise 5 cent ve 4.6 cent seviyesi olacaktır. Bu seviyeler önemli majör destekler olarak düşünülebilir. Yani uzun vadeli yatırımlarda bu 4.6 ve 5 cent seviyeleri üzerindeki alımlarda yukarı yönlü fiyatlar hedeflenebilir. Ancak bu 4.6 cent seviyesinin altında bir fiyat hareketi ise stop olunması gerektiği anlamına gelecektir diye düşünüyorum. Çünkü buradan yukarı yönlü ciddi sert fiyat hareketleri görebiliriz. Ancak bu 4.6 cent seviyesi, burası 200 günlük hareketli ortalamamız. Bu seviye altına kırdığı takdirde ise büyük bir düşüş geleceğini ben tahmin ediyorum. Bu nedenle de bu 4.6 cent altında yatırımı şahsen ben pek uygun görmüyorum. Günlük grafiğe gelelim. Evet, günlükte de zaten düşüş trendi gayet net bir şekilde belli. Burada bizim squeeze momentumumuz 28 Şubat tarihinden itibaren bir short sinyali vermiş ama esas düşüş 18 Şubat'tan itibaren başlamış. Bu düşüş, yani şu andaki düşüş momentumu kuvvetlenerek devam ediyor. Bu durumda da dediğim gibi aşağıdaki 4.6 cent ve 5 cent seviyeleri yeni yükselişlerin tetiklenmesi için belirleyici olacaktır. Yani bu seviyeler artık aşağı kırılırsa yani buradan büyük bir düzeltme gelmesi söz konusu olabilir. Peki bu durumda nasıl bir fiyatlanma olabilir? Geri çekilme seviyelerine hemen bakalım isterseniz. Evet, burada geri çekilme seviyelerimiz ilk etapta Fibonacci 0.786 seviyemiz var. Orası da zaten bizim 20 haftalık hareketli ortalamamıza çok yakın 5.40 cent seviyesi.
Yani bu seviye Fibonacci 0.786 seviyesi muhtemelen denenecektir diye düşünüyorum. Ancak o seviyenin altındaysa, yani bu belirttiğim dirençlerin desteklerin kaybedilmesi durumundaysa 3.7 sente kadar bir düşüş söz konusu olabilir. Yani şu seviyeye kadar bir düşüş söz konusu olabilir. Ancak bu 4.6 sent seviyesi altında yatırımı ben pek uygun görmüyorum. Çünkü bizim için önemli olan bu altcoin'in yaşadığı hype ile beraber bizim de para kazanmamız olacaktır. Bu nedenle bu önemli destekler kaybedilirse burada yatırım yapmanın herhangi bir anlamı olmayacaktır. Yani bu yukarı yönlü hareketten faydalanmak açısından ben trend takibini oldukça önemsiyorum. Buradaki kırmızı çizgilerimiz de 5 ve 4.6 sent seviyeleri. Bu seviyeler üzerinde bu yakın stoplu yeni yatırımlar denenebilir şahsen. 4 saatlik grafiğe gelelim. 4 saatlik grafiğimizde de yakın dirençlerimizi hemen aktarayım size. Yakın dirençlerimiz 7 sent seviyesinde. Yani bu 7 sent seviyesi yeni bir yükseliş dalgası için önemli bir seviye olacaktır. Bu 7 sent seviyesi aşıldığı takdirde ise burada 8 sent seviyesi bir diğer yakın direncimiz olacaktır. Yani 7 sent ve 8 sent seviyesi üzerinde Astar Coin'in yolunun açık olduğunu düşünüyorum ben. Burada squeeze momentumumuzda da zaten 4 saatlik grafikte de ciddi bir düşüş söz konusu. Burada 4 saatlik MA200 kaybedildikten sonra düşüş daha da sertleşmiş ve daha alt seviyelere doğru inecek gibi görünüyor burada. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Dediğim önemli destek seviyeleri aşağı kırıldığı takdirde stop olunması en makul seçenek gibi görünüyor şu anda. Ancak o seviyelerden bir tepki alması ve yeniden yukarı yönlü hareket etmesi de oldukça muhtemeldir. Burada bunun kararını vermek için de en iyi yöntem Bitcoin fiyat hareketlerine bakmak gerekiyor. Eğer Bitcoin önemli destekleri aşağı kırmadıysa ve dominansta düşüş eğilimi gösteriyorsa buradan yeniden yukarı yönlü bir hareket görmemiz oldukça muhtemel diye düşünüyorum. Bu bakımdan yani her altcoin yatırımcısının aynı zamanda Bitcoin fiyatına da entegre olması gerekiyor. Yani sürekli Bitcoin fiyatını da yakından takip etmek oldukça önemli diye düşünüyorum. Bu videomda aktaracaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.